Jason Momoa Show. Oo, tam Jason Momoa gibi. Ya aparat yapmak istemiyorum artık. Çok sıkıldım bir şeyler yapmaktan. Oley. Buradan bir de delik açıp tuşlara girmemiz lazım. Aynen. Tarafta. Şu an proje iyi gidiyor. Gerçekten çok keyif alıyorum şu an o gidonu yapmaktan. Gidon çok hoşuma gidiyor. Montu yırtacağım artık ha. Ben size bedavaya kız gibi motor sattım. O kadar temiz motoru benden. Benim hayatımda gördüğüm en kötü durumdaki motorlardan bir tanesi bu. Motor sökme yarışı. Kim daha hızlı sökecek? Seninle hayatta bu yarışa girmem. Ben de mi? Evet. Bak Fırat'ın haline bak, götü terlemiş. Nerede lan? Sen benim götüme mi bakıyorsun kardeşim? Şöyle bir durum var aslında. Çok böyle yakın. Bir tarafa motorun adını yazarız, bir tarafa vesairesi yazarız. Aynen. Olmazsa buraya motorun adı yazılır, burası daha küçük alan. Mertan ne yapalım? Mesela Mertan bu- her şeyi Mertan yapar. motor yapamıyor mesela. Anlıyorum. Bilgisayarda daha iyi. Biraz. Şimdi bir de burada bir ucundan, bağlantı aynen. yerimiz kaldı. Buradan da sisi var girecek. Yani tesviye olarak benim dört dörtlük hani %100 içime sinen bir tesviyesi olmadı. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm. Doğruyum. Ya devam etsene. Çalışkanım. İyi. okumayı unutmuşlar. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Nasıl lan? Yurdumu, Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Çok oldu ya. Gözün mü kaydı? Dante'nin burçlarını baştan işledik, o Sprinter'ın burçlarını. Sarı malzemeden işlemek daha mantıklı geldi çünkü hem görsel olarak sarının verdiği bir retroluk var. Şu an şöyle pirinç. Demir ve nikelaj kaplı olanları bunlar. Daha farklı bir, hani biraz daha böyle düzenlenmiş bir halini yapıyorum. Ve yani bu motorda bayağı retro bir tarzda olduğu için, yani old school, sarı malzemenin çok güzel duracağını düşündük. Bundan önceki malzemesi normal hani nikelaj kaplanmış bir demirdi. Bunlar ne biçim delmişler ya. Nikelaj da güzel duruyor da çok fazla nikelaj olduğu zaman da böyle sanki ya motor bembeyazmış gibi duruyor. O yüzden biraz böyle farklı malzeme türleriyle renk katıyorsun aslında motora. Tabii düz değil aslında, Ya açılı. düzeli açıyı takip et. Açılı da aynen. Üçgen gidecek. Aynen, biraz. aynen. Ama önce radyus aparatını yapacaksın. Yayların bastığı burçları işledik. Parçaları işlemek için bir aparata ihtiyacımız oldu. Çünkü yuvarlak bir yuvaya oturması gerekiyor. Bunun için de bir radyus aparatı tasarladık. Oley! Yeni bir aparat yapım videosu. Oley! Ya aparat yapmak istemiyorum artık. Çok sıkıldım bir şeyler yapmaktan. Oley! Fırat da bunun imalatını yaptı. Çok sevindi, çok mutluydu bunların üretimini yaparken. Ağlamıyorum. Dükkana bir aparat yapmaktan çok büyük zevk alıyor Fırat. Ya diyor, yeter ki bizim alet edevatımız, aparatımız bol bol olsun, kullanalım. Ağlamıyorum. Ağladı. Gözüme toz kaçtı. Zaten Mertan çizimlerini falan yaptı. Lazer kesime gitti geldi. Ondan sonra geri kalan işte delikleri aç, kılavuzunu aç vesaire. İş yoğunluğundan dolayı bir türlü bu parçayı yapamadık. Şimdi bu parça lazım olduğu için, yani bu alet lazım olduğu için bunu bir ayaklandıralım. Yani şöyle çalışıyor. Bu böyle, bunun içinde burada bir tane keski kalemi duruyor. Bunu taktığınızda keski kalemini, yani örnek veriyorum bu keski kalem olsun. Bunu böyle yapacağınız radyüse göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra yukarıdaki bu çubuk olacak bunda. Çubuk sayesinde böyle döndürdüğünüzde tornada mile böyle bir radyüs veriyor. İstediğiniz radyüsü ayarlayabiliyorsunuz. Onlarla uğraşıp onu da yaptık. Ondan sonra yaptığımız aparatla tornada o istediğimiz radyüsünü vererek malzemenin burcu bitirdik. Kulaklığı evde unutmuşum. Kulaklığı evde unuttuğum için müzik dinlemiyorum şu an. O yüzden kafama bir tane buff geçirdim. Buraya da telefonu koydum, müziği açtım, dinliyorum. Yaratıcılık hocam. Çözüm odaklıyım. Diğer burçlar da sarıdan yapıp montajını yaptıktan sonra yani sarı malzemenin arasında nikelaj yay, parlak bir yay çok güzel durdu. Ama çok tatlı duruyor ya Evet. sarılar. Ellerine sağlık. Sağ ol.
Gidon konusunda da Mert'ten Berke ile beraber bir fikir alışverişi yaptık. Tamam. Buradan keselim. Buraya kaynatacağız mı? Aynen 1 inç falan desen. Buradan keselim, buraya Buradan kaynatalım. şey yapacağız Bence mı? bir tane de 32'lik Ha boru işte. belki vardır elimizde. Onları Lazerden gelenler var ya. Bunun için elimizde daha önceden bükmüş olduğumuz tracker barları kullanmayı tercih ettik öncelikle. Tracker barların slot delikleri olmayanlarını tercih etmeye çalıştık. Onlardan bir tur yapıldı gidon, ancak ardından daha sonra Fırat yeniden gidonları sıfırdan imal etti. Çünkü içimize sinmeyen ufak tefek detayları vardı. O yüzden baştan yapıldı ikinci kez. Bir de deliksizinden yaparız. Çünkü buradan bir de delik açıp tuşlara girmemiz lazım her iki Aynen. tarafta. Yani motorun olabildiğince her yerine detaylar eklemeye çalışıyoruz. Gidonda da kalın bir malzemenin içinden yine ince normal gidonumuzu çıkartmayı düşündük. Şöyle bir şey düşündüm ben. Bunu şu mesela düz kestiğimiz zaman şöyle dönüyor ya. Bu dönen kısmı aşağı uzatıp böyle. Şurayı da boşaltsak. Yani şöyle bir görsel. Gidon 25 milim elcik kısımları, geri kalan kısımlarında direkt kalın olsun, hani biraz fet bir gidon olsun. Şöyle gelse, şurada bitse. Mesela 32'lik olan. Sonra buradan 25 devam etse. Ama old school'da bir motor olduğu için normal bir fet gidon yapmaktansa böyle daha biraz şekilli, hani biraz daha böyle Mert'e mesela keskin hatları olsun, daha sert bir gidon tasarımı önerdi. Ben biraz daha düz alttan başlamasını tavsiye ediyordum. Yaprak gibi duruyor. Böyle çiçek açmış gibi içinden. Motorda başka bir yerde böyle bir hareket var mı diye düşünüyorum da. Bir yerlerle yakalayabilir miyiz? Bence ikisinin ortası bir şey yapılabilir ya. Daha orta bir şey. Yani bu şu an biraz uzun kalıyor olabilir. Yani Evet. buraya kadar gelmesi. Biraz buradaki parça bence ince kalıyor. O yüzden zayıf gösteriyoruz. Ne dediğin yaprak gibi duruyor. Ben de daha yumuşak hatları olan, daha böyle hani soft bir gidon önerdim. İkimizin de fikirlerini birleştirip aslında bence çok daha güzel bir tasarım yaptık. İkimizin ortak noktasında buluştuk. En sonunda işte gidonu yaptık. Oo, tam Jason Momoa gibi. Jason Momoa Show. Jason Momoa gidonu olsun dedik. Neden? Bak bu böyle buradan trapezlere basacağız. Oldu mu? Çok kilo verdin ya. He? Çok kilo verdin sen. Kim? Kuruduk kardeşim. Ama kardeşim. Helal. Ha, rende lazımsa Rende gibi. Tırırt, Peynir tırırt, rendeleyeceksiniz. tırırt, tırırt. Tıkır. rendeleriz. Sesi çıkıyor mu böyle kurbağa Takır sesi? tık tabii çıkar. Tırırt, tırırt. Ne diyorsunuz? Ey. Yoruldum biraz da. Biraz daha kısalsa nasıl olur peki? Rahatlık açısından da sana da... Sineğe böyle bir tane vuracağım şeyle. Oha, onunla vurursam var ya, yemin ediyorum. Gibi de var ya, ayak parmağıyla yakalıyor. Ayağında sinek yakalamışsın. Tek seferde yakaladım Ayşen abla. Bence iyi. Bir fotoğraf çekeyim mi? Oo, bu ne be Jason Momoa. Önden çok iyi duruyormuş. Motorun üzerinde birbirinden farklı çok fazla detay var. Mesela bükülmüş kare miller var. Ahşap detayları olacak. Çok fazla detay bir yerde kötü oluyor, bir yerde iyi oluyor. Şöyle birbirinden bağımsız çok farklı detay eklerseniz motora Çin kerhanesine dönüyor. Burcun içinden çıkan yuvarlak mil detayları var. Onların burçlarının farklı detayları var. Bir sürü detay var. Daha fazla yeni bir şey eklemek açıkçası istemiyorum. Motoru detaya boğmak istemiyoruz. Olabildiğince az detaylı ama birbirini takip eden detaylar kullandığınızda daha hoş duruyor. Sadelikten çok fazla uzaklaşmamaya çalışıyoruz bir noktada. Çin kerhanesine dönecek. Yani Singapur kerhanesi gibi olacak motor. Bu yüzden biraz sürekli yani üçümüz motor hakkında tartışıp, motor hakkında fikir alışverişi yaparak en güzel görünecek şeyi bulmaya çalışıyoruz. Depo 3. kez düştü. Ne olur bir şey olmadığını söyle ya. Düşmesiyle beraber başımdan aşağı kaynar sular döküldü gerçekten. Tut bakayım bir cırt getirin ya. Ya sarıyorum ama. He? Sarıyor. Sardım o kadar zaten. Ha, sardı mı? Koptu buradan da. Nerede? Niye öyle yapıyorsun? Düştü çünkü demin gene. Bantı yırtacağım artık ha.
Daha önce bir kere Fırat düşürmüştü. Arkasından bir kere ben düşürmüştüm depoyu. Nur topu gibi 2 tane göçüğü vardı köşelerden. Onu ortadan 2'ye kestik, göçüklerini düzelttim. Çok güzel bir şekilde böyle özene bezene tesviye ettik. 30 saniyeliğine onu yalnız bıraktık. Abi ya bak. Bu depo 2 kere düştü. Bir bu buradan, üç. bir kere bir Fırat düşürdü. Buradan göçtü. Bir kere ben düşürdüm. Buradan göçtü. Kestik. Düzelttim. Bunları yaptım. Süslerini ekledim falan. Bir ton uğraştım. Alttan kaynattım ettim. Çok takılmıyorum bu konuya çünkü kolay bir şekilde düzeltebileceğimize inanıyorum. Merthan biraz fazla üzüldü. Haklı. Şimdi demin o mikrofonu ayarlamaya çalışırken bıraktık 2 dakika gene düştü. Bu bant niye kopup duruyor oğlum? Kağıt bant çünkü amına koyayım. İnce. Tamam ben de buradan güvenceye aldım. Döndürüyor. Almıyor kopmaz. Ne diyorsun görsel olarak? Şu an bilek pozisyonu olarak en rahat bu. Bence de. Tırnak da atsana 2 tane. Dante'nin en göz alıcı, en şaşalı, en vurucu parçalarından birini şu an takmış bulunmaktayız. Nedir bu parça? Biraz sizlere bahsedeyim. Gaz kolu. Çok da bir şey yok aslında yani. Şöyle. Fakat bunun bir güzel yanı şu. Bunun gaz teli normalde bilirsiniz motorlarda dışarıdan geçer. Bu sistemde tamamen gidonun içinden geçiyor. Gaz telini de hemen şöyle göstereyim. Şöyle de bir ince gaz telimiz var. Dante'nin gidonunun kabasını bitirdim. Yalnız şöyle bir şey oldu. Şimdi bu proje uzun süredir devam eden bir proje olduğunda biz bu gidona başladığımızda hazır elimizde olan gidonlardan kesip biçerek bir gidon yaptık. Sonrasında bu gidonu dedim bir daha yapsam eskisinden daha güzel çıkar. O yüzden komple bütün gidonu tekrardan en başından yaptım. Daha da güzel oldu. Daha da içime sindi. Şimdi işte devam ediyoruz. Hatta bugüne kadar gerçekten yapmış olduğum ve yapmaktan en keyif aldığım gidon bu olabilir. Proje çok yani normalde benim tarzım değil old school ama tarzından ziyade görüntüsü vesaire çok hoşuma gitmeye başladı. Yani bayağı bir heyecanlandırıyor. Yani dükkandaki diğer projelerdense şu an Dante beni daha çok heyecanlandırıyor. Şimdi belki duymasın Old Fart da biraz heyecanlandırıyor da işte o birazcık sıkıntı. Aa ne yapıyorsun kardeşim? İnsan lafının üstüne gelir. Çok güzel yerde Fırat oldu Bey, ya. Fırat Bey bu işçiliğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi gerçekten Tutacak mı? Ben de var Var mı? Görmedim ben. Bugüne kadar gerçekten yapmaktan en keyif aldığım gidon bu olabilir. İlk defa deniyorsun Evet, bu arada. ilk defa yaptığım bir tarz gidon. Peki Ama şu an tuşların konumu, ne bileyim gaz kolunun konumu, kütükler, manetlerimizin Kütüğümüz yok, konumu, kütüğümüz işte demiş, kütük şu kadar dediğim işte parça. debriyaj kütüğü, fren merkezi. Onların konumları kurtaracak mı Fırat Bey? Şu an kurtarıyor zaten. Okey değil mi? Tabii, şu an okey. Ha, çünkü dün bir sıkıntı olmuştu Evet, sanki. sıkıntı oldu hallettik. Sen var ya mükemmel bir detaysın. Sen de cansın. Teşekkür Bir ederim. tanesi. Tamam, Gidondan onu direkt o sokarız. desenli makaron çıkacak. Yine desenli makaron. Yani uçları ve Uzun içerideki yapacağız kablo hiç işte. gözükmeyecek. Buradan parça çıkartalım. Aşağıya delelim. Güzelce taşlayalım. Kabloyu da kesmeyecek şekilde yani. Sonra burayı kaynatalım gibi. Gidonunun çoğu işi bitti. Sadece kabloların ve gaz tellerinin geçeceği delikler kaldı. Yani zımparasını, kaynak izlerini taşlamakla uğraştım. Yaklaşık bir 2-3 gündür kaynak taşlamakla uğraşıyorum sürekli. Hatta yani şöyle parmağım falan su topladı.
Alışırız böyle şeylere, sıkıntı yok. Şu an proje iyi gidiyor. Gerçekten çok keyif alıyorum şu an o gidonu yapmaktan. Gidon çok hoşuma gidiyor. Yani devam edeceğiz. Daha çok işi var. Biraz da yoruldum. Ama bakalım güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Göreceğiz.